dr.jb Klinik'ten herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Yine merak edilen bir konuyu bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Hocam, bebeğimde gelişme geriliği var. Hemen doğum yapmam gerekiyor mu? Sevgili anne adayları, bebeğimizde gelişme geriliği başladığı zaman biz hemen ultrasonda bunun yapısal mı, yani anneden babadan kaynaklı bir durum mu, genetik bir durum mu, yoksa patolojik bir durum olup olmadığını ayırt etmemiz gerekiyor. Biz gelişme geriliği var, o zaman her gelişme geriliği olan bebek sağlıksız bebek, hemen doğurmamız gerekiyor diye bir şey yok. Anneye bakıyoruz, babaya bakıyoruz ve detaylı bir şekilde bebeği inceliyoruz. Bebeğin suyuna bakıyoruz, bebeğin kan akışına bakıyoruz, Doppler'ine bakıyoruz. Anneden bebeğe giden, bebeği besleyen damardaki akışa bakıyoruz, dirençlere bakıyoruz. Bebeğin beynine giden damarlara bakıyoruz. Bunların hepsini birleştirdikten sonra biz karar veriyoruz. Diyoruz ki ya yok diyoruz, bu bebek sağlıklı, merak etmeyin, içiniz rahat olsun. Anneden babadan kaynaklı birazcık minyon olabilir bu bebek. Ona göre takip ediyoruz. Ya da işte beyne giden kan damarında direnç artışına bakıyoruz. Ya da bebeği besleyen damarda direnç artışına bakıyoruz. Bebeğin suyuna bakıyoruz, bebeğin hareketlerine bakıyoruz, NST'sine bakıyoruz. Ona göre karar verip doğum kararı veriyoruz. Yani her gelişme geriliği başladıktan sonra biz doğum kararı vermiyoruz. Bir de bebeğimde gelişme geriliği var, ben illa sezaryen mı olmalıyım? Yok, öyle bir şey yok. Gelişme geriliğinin yine derecesine göre, yine haftasına göre, yine vajinal bir aksilik yoksa, bir problem yoksa vajinal yoldan da doğurabilirsiniz. Tekrar ediyorum, bebeğimde gelişme geriliği başladı. Biz damarlardaki dirençlere bakarız, bebeğin suyuna bakarız, bebeğin hareketlerine bakarız, bebeğin NST'sine bakarız. Gerekirse yakından sıkı takip ederiz, 3 günde bir NST'ye çağırırız. Haftada bir ultrasona çağırırız, yine bebeğin kan akışlarına bakarız. Ona göre doğum kararı veririz. Artık amacımız son güne kadar, gebelik haftasının son gününe kadar bebeği getirebilmektir. Doğumu istediğimiz amacımız en son güne kadar getirebilmektir. Çünkü en son güne kadar anne karnında halen bebeğin akciğerleri olgunlaşıyor, gelişiyor. Bebeğin beyni olgunlaşıyor, gelişiyor. Eğer çok duyuyorum bu aralar, geçen videomda da söyledim. Hocam doğurtalım, risk almayalım, küvezde büyür nasıl olsa. Bu çok yanlış bir şey, bu doğru bir şey değil. Bebeğin küvezde büyümesiyle bebeğin anne karnında büyümesi çok farklı. İlerleyen zamanlarda erken, gereksiz yere erken doğum gerçekleşirse, ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yaşlarda çocuğun akciğer hastalıkları olabilir, astımı olabilir, beyinsel nörolojik problemleri olabilir, şeker hastalığı bile olabilir. O yüzden olabildiğince mümkünse anne karnında bir gün bile fazladan kalması bizim için avantajdır. Biz ona çok dikkat ediyoruz. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizler için cevaplamaya devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.